Evet arkadaşlar başlıyoruz. Motivasyon sektörü anlamında. So why should an Herkese merhabalar. Digital Box kanalına hoş geldiniz. Öncelikle umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Size koronadan uzak, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz öncelikle. Bugün Doğaç'la birlikte LinkedIn özelinde sektörel bazda sosyal medya kullanımları nasıl etkilendi onu konuşacağız. Öncelikle kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Kerem, Etkoloni şirketinde satış departmanında LinkedIn ekibinde satış temsilcisi olarak tanışıyorum. Doğaç, istersen seni de tanıyalım öncelikle. Evet, merhaba, ben Doğaç. Etkolon LinkedIn ekibinde Sales Executive olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2. yılımı dolduracağım bu güzel şirkette. Bu YouTube çekim için de ayrıca çok heyecanlıyım şu anda. Evet, tahmin edersin ki ben de heyecanlıyım. Benim de bu arada 5. ayım dolmak üzere. Dilersen kısa sorularla devam edelim. Sonra zaten düşüncelerimizi aktaracağız. Ben hemen ilk soruyla başlayayım. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana LinkedIn ekibi olarak konuya yaklaşımımız nasıldı sence Doğaç? Ya zaten hani bu dönemde öncelikli olarak aldığımız aksiyonlara falan bakınca şirketimiz çok hızlı bir aksiyon alarak hani daha ilk vaka açıklanmadan home office kararı aldı. Hani biz de bu karar alındıktan sonra yani en doğru yaptığımız şey bunun uzun vadeli olabileceğini düşünerek aldığımız aksiyonlar aslında. Hani ilk başta bir satış ekibi olarak çok fazla toplantımız oluyordu ve öncesinden ayarlanmış bir sürü toplantımız vardı. Hızlıca hani bu süreçle ilgili markalarımızı bilgilendirip toplantılarımızı video konferans kollarına çevirdik. Burada hani iyi bir aksiyon aldık. Sonrasında ise ekip olarak yaptığımız bu daha ilk günden başladığımız sektörel analizin çok faydası oldu. Hani bu dönemde belli sektörlerin etkileneceğini düşünerekten kendimize bir aslında sen de yakından çalıştığın süreçte biliyorsun önceliklendirme yaptık. Bence stratejik olarak yaptığımız en doğru hamlelerden biri de buydu. Dilersen devamında düşüncelerimi aktarayım. Öncelikle ikinci soruya geçelim ama. Sizce bu kriz iş dünyasını nasıl etkiledi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu etkileri değiştirebilmek veya şiddetini azaltabilmek adına ne gibi önlemler ve aksiyonlar aldık? Zaten az önce buna cevap vermiş gibi oldum birazcık. Sektörel bazda araştırmalar yaptık, best case'leri paylaştık gibi ama ben tekrardan senin düşünceni almak isterim. Ya böyle bu krizin gerçekten iş dünyasında çok büyük etkileri olacağını düşünüyoruz. Yani düşünmeye geç artık aslında görme noktasına geldik, görüyoruz etkilerini ve bu olay, bu süreç bittikten sonra da bu etkiler hızlıca yok olmayacak. Bunun en büyük değişimini sektörel bazda göreceğiz. Hani bazı sektörler şu anda durma noktasına geldi, bazıları yavaşladı ama bazıları da çok büyük bir ivme kazandı. Hani bu değişimler şu anda aslında geleceğe de biraz yön verecek, iş dünyasına yön verecek. Ben en basit örneğini vereyim. Hani şu anda en büyük trending sektör e-ticaret, e-commerce dediğimiz. Hani burada gerçekten acayip bir artış var. Ben dijital sektörde çalışan bir insan olarak üzülerek şunu söylemeliyim ki e-ticarete gerçekten çok soğuk bir insandım. Hani her zaman biraz geleneksel bir insandım. Sürekli gideyim, aldığım şeyi göreyim, elleyeyim. Bu şekilde alan bir insandım. Ancak şu anda internetten alışverişe alıştım ve bunun aslında ne kadar kolay olduğunu, zamanda neden kullanmadım acaba ben bu kanalları diye kendime soruyorum. Bundan sonraki dönemde de hani geleneksel hayat, yani normal hayata döndüğümüzde de geleneksel alışveriş yöntemlerini kullanmayı tercih etmeyeceğimi düşünüyorum yani genel olarak. E-ticaretin özellikle mesela bu dönemde sektörel etkisi çok büyük oldu. Hani dediğim gibi bu etkiler 1 yıl, 2 yıl değil, bence gerçekten bundan sonra bütün sektörlerin, bütün firmaların iş yapışını değiştirecek şekilde olacağına inanıyorum ben. Aynı zamanda kullanıcılar bazında da alışkanlıklarının değişeceğini, zaten sektörlerin de direkt etkiyi değişen kullanıcı alışkanlıklarından dolayı hissedeceğini düşünüyorum. Anladım. Peki benim burada aklıma hemen şu soru geliyor. E-ticaret zaten önceden de çok yoğun bir şekilde reklam veriyordu sosyal mecralara. Şu an daha da arttı diyorsun. Peki siz ne gibi farklılıklar kattınız? Yani benim de içinde bulunduğum ekip, biz ne gibi farklılıklar kattık? Ya şu anda şöyle, hani burada e-ticaret tarafında işler artıyor, o kesin, ama hani gerçekten e-ticaret üzerinden satışı yapmayan mesela birçok firma vardı. Bizim kattığımız şeyler burada insanların e-ticarete yönelmesi olabilir. Hani LinkedIn üzerinden yaptığımız iletişimlerle şu anda biz sürekli olarak sektörel değişimleri insanlara anlatıyoruz kendi paylaşımlarımızla veya Etkolon olarak paylaşımlarımızla.
İnsanların bunları hani şirketlerin bunları takip etmesi gerçekten çok önemli. Çünkü neticede şu anda bir trend var ve bu trendde hani geride kalmak her şirket için kötü olacaktır diye düşünüyorum. Yani bizim katkımız şu anda yani trendleri paylaşarak biraz danışmanlık vererek yön göstermek olabilir diye düşünüyorum. Evet, çok iyi anladım. Teşekkür ederim cevabın için. Diğer soruya geçelim dilersen. Bu dönemde potansiyel reklam verenler veya pazarlamacılara verdiğiniz tavsiyeler neler? Onları nasıl yönlendiriyoruz? Ya şimdi bu tarz dönemler, kriz dönemleri her zaman çok hassas dönemlerdir. Hani o yüzden markaların en dikkat etmesi gereken konu bence iletişim dilleri. Şu anda hani markalar iletişimlerini sosyal medyalar üzerinden, televizyon üzerinden, dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Burada kullandıkları dil bence çok önemli. Çünkü bir mesajı verirken hani yani ne kadar güzel bir iş yapıyor olsanız da hani katma değer sağlıyor olsanız bile kullandığınız dil bunun kötü bir algıya dönüşmesine sebep olabilir. Bunun olmasını yani istemeyiz. O yüzden hani insanlara tavsiyem gerçekten iletişimlerinde önce yani dillerine çok dikkat etmeleri. Çünkü yanlış anlaşılmalar bu dönemlerde gerçekten etkileri çok büyük olabilir. Diğer bir tarafta ise en büyük önerim özellikle pazarlamacılara şu anda sektörel trendleri takip etmeleri. Hani şu an normal bir dönemde değiliz ve trendler çok hızlı değişiyor. Yani bu akımda geride kalmamak için bunları takip etmek çok önemli. Biz kendimiz hani LinkedIn adına konuşabilirim. Biz LinkedIn olarak haftalık olarak düzenli olarak pazarlama ekibimizle beraber belli paylaşımlar yapıyoruz. Trendler, analizler ve araştırmalar paylaşıyoruz. Burada bunu markalarımıza, ajanslarımıza iletiyoruz ki hani bunlardan haberdar olsunlar ve iletişimlerini, kampanyalarını bunların üzerine kursunlar. Böylelikle yani bu şu anki gündemde konuşulan konulardan geride kalmayarak, kişilerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, insanların beklentilerini doğru anlayarak iletişim yapabilsinler. Bu noktada ben kendimden de bir örnek vermek istiyorum aslında. Bir markamla call gerçekleştirdim. Ya video konferans diyeyim. Türkçe tabirler kullanalım. Ve bana şunu sordu. Biz sosyal mecralarda özellikle LinkedIn'de ne gibi bir hitabet şekli kullanmalıyız? Yani koronadan bahsetmeli miyiz? Yoksa korona yokmuş gibi kendimizden, ürünlerimizden, sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmeye devam mı etmeliyiz? Ben de şundan ona örnekler verdim. Tüketici koronayı duymak istiyor. Çünkü korona ile yaşıyor. Ama tüketici koronanın aklını bulandırmamasını istiyor. Ve koronanın üstesinden nasıl geleceğiz? Senin verdiğin reklam, senin ürünlerin benim koronanın üstesinden gelmeme nasıl yardımcı olacak? Bunu duymak istiyor. Ben de markaya bu öneriyi vermiştim. Ve marka koronanın en başında, Mart gibi diyeyim, doğrudan sırf koronayı konu ediniyordu. Sonra koronayı konu edinmeyi bırakmıştı. Kampanyalarında hem etkileşim oranlarında hem tıklama oranlarında düşüş yaşanmıştı. Şimdi bizim önerilerimiz doğrultusunda revize yaptılar ve daha iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. O yüzden buradan takipçilere de benim önerim koronayı mutlaka konu edinin ama koronanın üstesinden sizin ürünleriniz veya hizmetleriniz nasıl geliyor? Tüketicilere ne gibi konularda destek oluyorsunuz? Bunları ön plana çıkartın demek istedim. Senin galiba ekleyeceğin bir şey var. Kesinlikle. Yok yani kesinlikle çok doğru söyledin. Hani gerçekten bu durumu artık sahiplenmek, benimsemek gerekiyor. Ve buna göre yeni normallerimizi oluşturmamız gerekiyor. Hani bunun üzerine sadece bunun üzerine iletişim değil, dediğin gibi bunun üstesinden nasıl gelmeliyiz? Yani orada yaşanan sıkıntıya dair nasıl çözümler sunduğunuzu anlatmak çok önemli kesinlikle. Evet, ben de katılıyorum. Diğer soruya geçelim istersen. Bu dönemde LinkedIn platformu kullanımında ne gibi değişiklikler görüyorsun? Bu dönemi LinkedIn kullanımının olumlu etkilediğini düşünüyor musun? Tabii olumsuz etkilenen sektörler de vardır ama genel olarak düşüncelerini alabilir miyim? Yani kesinlikle LinkedIn kullanımını öncelikli olarak olumlu etkilediğini düşünüyorum. Yani özellikle bu dönemde kullanıcılar sosyal medyayı farklı amaçlarla kullanıyorlar. Güncel bilgiler almak için, günlük hayatından uzaklaşmak için ve eğlenceli vakit geçirmek için. Hani burada her sosyal medyanın düştüğü alan yani konu aldığı alan farklı oluyor. LinkedIn biraz daha güncel bilgiler edinmek, sektörel bilgileri almak adına kullanılan bir mecra. Hani zaten daha önce Global Web Index'in yaptığı bir araştırmada çıkmıştı ki son 3 yıldır LinkedIn dünyanın en güvenilir sosyal medyası. Hani bu yüzden kullanıcılar doğru bilgi alabilmek adına LinkedIn'e geliyorlar. Özellikle burada markaların tutumlarını, sektörel değişimleri takip etmeyi istiyorlar.
Hani şu anda genel olarak bizim bir araştırmamız var. Bu araştırmaya değinecek olursak şunu görüyoruz. Covid-19 sürecinde LinkedIn kullanımında %6'lık bir artış görüyoruz. Bunun haricinde belli sektör çalışanları üzerinde ya da belli profiller üzerinde de kullanıcı artışlarını görüyoruz. Özellikle sağlık sektöründe %70'lik bir artış var. Bunun en büyük sebebi kullanıcılar, sağlık çalışanı kullanıcıları LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı bilinçlendiriyorlar. Hani hem kişisel hijyene nasıl dikkat edilmeli, kendini nasıl korumalısın bu virüse karşı ve genel olarak bu virüsle ilgili hani bu gündemle ilgili olan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Öbür taraftan en çok artışın yaşandığı diğer bir kitle ise öğrenciler. Özellikle şu anda uzaktan eğitime geçtiğimiz bu dönemde öğrencilerin LinkedIn profilleri çok fazla artmaya başladı. Hani eskiden biz her zaman derdik üniversite 4. sınıf, 3. sınıf öğrencisi. Şu an lise seviyesine kadar inen bir öğrenci profilimiz var. Bunun da LinkedIn'in Learning çözümünden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten birçok konuyla ilgili, birçok dersle ilgili güzel videolar, eğitici videolara kişiler ulaşabiliyor. O yüzden bu süreçte hani LinkedIn kesinlikle olumlu etkilenen bir sosyal medya diyebilirim. Öğrenciler örneğine kesinlikle katılıyorum. Çünkü hem arkadaşlarının ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hem de benim LinkedIn'de çalışmam vasıtasıyla lise son sınıf öğrencisi kardeşim de bu korona döneminde LinkedIn'e giriş yaptı. Yani üniversite 4. sınıf, 3. sınıf oldu lise son sınıf. Tabii bu olumlu anlamda bize her zaman etki sağlayacak. Hem LinkedIn kullanıcı sayısı açısından, hedeflemeler açısından hem de artık kardeşlerimizin, kuzenlerimizin yani genel tabirle küçüklerimizin de profesyonel hayata, sektörel dinamikleri takip etmeye daha kısa sürede başlamaları tabii ki onlar için de gelecekleri için, profesyonel hayatları için olumlu olacaktır. Kerem hani dediklerine çok katılıyorum. Bu bahsettiğim konulara benim eklemek istediğim birkaç konu da var. Burada hani özellikle şirket olarak biz şirket çalışanları ve iş arkadaşlarımızla ilgili LinkedIn'de ne gibi aksiyonlar, hani ne gibi etkinliklerle kendi motivasyonlarımızı ve arkadaşlarımızın motivasyonlarını yüksek tutabiliriz anlamında. Hani özellikle şu anda hepimiz uzaktan çalışıyoruz, evlerimizden çalışıyoruz. Evet, ofis ortamında hep beraberdik, sürekli birbirimize destek oluyorduk, konuşuyorduk. Hani burada özellikle LinkedIn tarafında, LinkedIn üzerinde sürekli olarak birbirimize iletişim halinde kalarak birbirimize yardımcı olabiliriz ve bence en önemli nokta burada motivasyonumuzu korumak çalışırken. Hani genel olarak baktığımızda herkesin stresli günlerden geçtiğini düşünürsek burada LinkedIn'de kendi iş arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza kudos vererek hani onları daha motive edici, onları onore edici şeyler paylaşabiliriz. Bunun haricinde hani kendi arkadaş çevremizde hatta şirket içerisinde de yani sektörel haberleri birbirimizle LinkedIn'den paylaşabiliriz. Böylelikle daha doğru bilgilerin, daha güvenilir bilgilerin yayılmasını da sağlayabiliriz. Yani ve son zamanlarda şu dikkatimi çekti. Yani LinkedIn'de canlı yayın özelliği yeni aslında hayata geçiyordu. Yeni geçmişti ve markaların yavaş yavaş talepleri geliyordu. Ancak bu süreçte şu anda gördüğüm kadarıyla bütün markalar LinkedIn'de canlı yayın açmak için başvuru gerçekleştiriyor. Yani benim markalarım üzerinde bunu söyleyebilirim ve çok ciddi bir talep var burada. Hani ve birçok marka bu konuyla ilgili, gündemle ilgili, sektörel gelişmelerle ilgili canlı yayınlar gerçekleştiriyorlar. Burada bu yayınların bilgilerini birbirimizle paylaşarak, bu yayınlara katılarak hani markaların, sektörlerin duruşunu öğrenmek, bu süreçte genel olarak alınan önlemlere dair bilgi sahibi olmak adına bunları gerçekleştirebiliriz. Yani bunlar gerçekten yani şu anda şunu daha net görebiliyoruz ki LinkedIn gibi bir sosyal medya bu dönemde temiz ve doğru güvenilir bilgilerin yayılması konusunda çok önemli ve bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, çok haklısın. Peki aklıma direkt şu soru geliyor Doğaç. Bu artış, LinkedIn kullanım artışı özellikle organik tarafta mı oldu? Yoksa sponsorlu paylaşımlar da Covid öncesi dönemine göre bir yükselişte mi? Ya şimdi şöyle, organik tarafta çok ciddi bir artış oldu ama bu tabii ki organik artış bir yandan da sponsorlu yayınların da artışını getirdi. Hani evet belli sektörler, belli markalar iletişimlerini yavaşlatırken birçok markada, sektör de aslında bu durumu kendi avantajına kullanmak adına veya halkı, kullanıcıları bilgilendirmek adına iletişimlerini arttırdılar diyebilirim. Hani o yüzden aslında dengeli bir artış var. Bu arada LinkedIn zaten her zaman organik ve sponsorluğun beraber ilerlediği bir mecraydı. Hani yani sponsorlu gücünü aslında her zaman LinkedIn'de organikten alıyor. Organik de gücünü bir yandan sponsorlu içeriklerden alıyor. O yüzden hani birçok marka organik iletişimlerine devam ederken
bir yandan da sponsorlu içeriklerle bunları destekliyorlar. O yüzden ikisini birbirinden ayırmak LinkedIn'de çok zor gerçekten. Birinin olmadığı, diğerinin olduğu dünyada da başarı beklenemez. Evet, çok haklısın. Zaten birçok markaya verdiğimiz tavsiye de bu. Sponsorlu içerik paylaşmak yetmez. Organiğe de mutlaka değer vermelisiniz ki hem takipçi sayınız artsın hem de hedef kitleniz size daha çok ısınsın. Sizden daha çok etkilensin. Çok haklısın. Sana katılıyorum bu noktada. Diğer sorumuza geçelim. Bu salgınla beraber zaten konuştuk ama birçoğumuz evlerden çalışmaya başladık. Bu konu hakkında diğer markaların, şirketlerin çalışanlarına verebileceğim bir tavsiye var mıdır? Yani burada tavsiye olarak şunu verebilirim. Hani bu dönemde gerçekten çalışanların motivasyonunu koruması ve o hırsı içinde hani yaşatmaya devam etmesi çok önemli. Az önce bahsettiğim konulardan biri buydu. Hani kudos vermek. İnsanların aslında yaptığı işi takdir etmek burada çok önemli. Hani özellikle yöneticiler tarafında bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında çalışanlara şöyle tavsiyelerim olabilir. Genel olarak gerçekten stresli bir dönemden geçiyoruz. Hani bu dönemde çok yoğun da çalışıyoruz. Hani özellikle home office sürecine girdiğimiz dünyada işler biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Yani kendi adıma söylemem gerekir ki eskiden toplantıların arasında bir yol, mesafe vardı. Hani bu süreçte vakit de kaybediyordum. Şu an böyle bir şey olmadığı için hızlı bir şekilde direkt bir koldan bir kola girebiliyorum. Bu bir yandan artı olarak görünse de bir yandan da eksileri var. Bu da hani sürekli bir yoğunluk, sürekli bir tempo. Burada ben herkesin kendilerine hani bir yandan da şöyle hatırlatmalar yapmasını öneriyorum. Dinlenme zamanları. Telefonuna alarm kurabilir. Belli bir çalışma temposundan sonra 5 dakika, 10 dakika evin içinde yürümesini, farklı bir aktivite yapmasını, hani kafasını dağıtmasını. Yoksa çünkü gerçekten bu süreci iyi yönetmek çok önemli. Yoksa farklı etkiler, hani yorulma, bunalma başlayabilir. Hani evet, yöneticiler bir yere kadar sizi takip edebilir ama en önemli nokta kişilerin, çalışanların kendi motivasyonunu, kendi enerjisini en efektif şekilde kullanması olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu noktada benim de bir yapmak istediğim ekleme var. Yaptığımız araştırmalarda gördüğüm kadarıyla LinkedIn üzerindeki mesajlaşma oranı da artmış. Bu noktada ben kullanıcılara şu örneği vermek istiyorum. Daha önceden birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız olabilir, lise, üniversite arkadaşlarınız olabilir. Diğer kişisel sosyal mecralarda birbirinizi eklememişsinizdir veya oradan iletişim kurmak istemezsiniz. Onun yerine LinkedIn üzerinden de iletişiminizi sağlayabilirsiniz, mesajlaşabilirsiniz. Bu noktada hem birbirinizin profesyonel hayatlarını takip edebilir hem de kendi hayatlarınızdan haberdar olabilirsiniz. Ben de bu örneği verebilirim. Çünkü liseden uzun süredir görüşmediğim ve diğer sosyal mecrada ekli olmayan bir arkadaşımla LinkedIn üzerinden iletişime geçtim ve geçen gün call yaptık mesela, yani görüntülü konuştuk. Bu beni mutlu etti açıkçası. Yani kesinlikle çok önemli bu dediğin aslında, hani yani insanlarla irtibatı kesmemek bu süreçte, hani devamlılığını sağlamak çok önemli. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey de zaten iletişim. Kesinlikle iletişim. Peki son sorumuza geçelim. Eklemek istediğin son olarak bir şey var mı? Sence markaların ve işbirliği yaptığımız ajansların dikkat etmesi gereken ana konular nelerdir? Şöyle bir toparlamak gerekirse. Yani aslında zaten hani bu çekimimizde bunlardan hepsinden bahsettik ama toparlamak gerekirse yani gerçekten hani araştırmaların okunmasını, trendlerin takip edilmesini kesinlikle öneriyorum. İletişim dillerine dikkat edilmesini çok öneriyorum. Çünkü gerçekten şu anda hani nasıl diyeyim, insanlarla yüz yüze konuşmakla farklı bir mecrada, yani farklı bir şekilde mesaj atarak dokunmak farklı bir olay. O yüzden burada iletişim dili çok önemli. Sizi görmediği için karşınızdaki kişi tam ne demek istediğinizi anlamayabilir. O yüzden hani iletişim dillerinize çok dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında hani gerçekten trendleri ve analizleri takip ederek burada doğru stratejiler kolaylıkla yapılabilir. En büyük önerimse bunların takip edilmesi olacaktır. Ve çalışanların motivasyonunu üst düzeyde tutmak aslında. Hani kişilerin hem bireysel olarak hem de yöneticilerin çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmasının çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Evet, ben de son olarak kapanmadan düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Özellikle bu süreçte motivasyonumuzun üst düzeyde kalmasını sağlayan tüm yöneticilerimize, tüm Etkoloni çalışanlarına, başta operasyon, kreatif, strateji ekipleri, çünkü en yakından çalıştığımız ve şu an
bizimle birlikte olmasalar da arka planda çok fazla gerçekten bize destek olan bir pazarlama ekibimiz var. Digital Box kanalında zaten başlıca mimarları onlar. Ayrı ayrı hepsine teşekkür etmek istiyorum. Herkesi çok özledim. Eminim sen de çok özlemişsindir. Umarım en Çok yakın özledim. zamanda ofiste buluşuruz tekrardan. Neşeli öğle yemeklerimizi yeriz. Toplantılarımızı yaparız. Bu arada Kesinlikle. Digital Box takipçilerine de tekrardan koronadan uzak, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Senin de son sözlerin varsa alalım Doğaç ve kapatalım istersen yayını. Ben bu keyifli video için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız şurada bir yerde olabilir. Abone olun ve bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Peki hazırlıksal sektörün kanununda kimler? So why should an institute... Bir dakika. Hep kolay mı?